Trabzon'un soğuk bir Kasım sabahıydı. Liman hareketliydi, her zamanki gibi balık tekneleri gelip gidiyor, hameller yük taşıyor, martılar bağırışıyordu. Ben de kahvemi yudumlarken gazeteyi okuyordum. Adım Deniz, 40 yaşındayım, bu şehirde doğdum büyüdüm. Küçük bir antika dükkanım var Meydan Parkı yakınlarında. O sabah dükkanın kapısı çaldı. Müşteri geldi sandım. Ama gelen müşteri değildi. Uzun boylu, sarı saçlı, mavi gözlü bir adam. Yabancıydı belli. Kaşif gibi giyinmişti, outdoor mont, sağlam botlar, sırt çantası. Merhaba, dedi İngilizce. Aksanı tuhaftı. Siz Deniz Bey misiniz? Evet, benim. Buyurun. İçeri girdi. Etrafa baktı. Raflarımdaki eski saatlere, haritalara, sikkelere, çömleklere. Güzel bir koleksiyonunuz var, dedi. Teşekkürler. Size nasıl yardımcı olabilirim? Çantasından eski bir deri kılıf çıkardı. İçinden sararmış bir belge aldı. Önüme koydu. Bu belgeyi tanıyor musunuz? Baktım. Eski bir deniz haritasıydı. 1800'lü yıllara ait olmalıydı. Üzerinde Karadeniz kıyıları çizilmişti. Trabzon, Rize, Artvin. Ve bir yerde, sahil kenarında, küçük bir işaret vardı. Yanında Norveççe bir yazı. Bu ne diyor, diye sordum. Kaptan Larsen'in son durağı, diyor. Ve bir tarih var, 1842. Kaptan Larsen kim? Adam elimi sıktı. Özür dilerim, kendimi tanıtmadım. Benim adım Erik Johansen. Norveç'ten geliyorum. Oslo Denizcilik Müzesi'nde çalışıyorum. Kaptan Olav Larsen benim atalarımdan biri. Oturmasını işaret ettim. Çay ikram ettim. Erik anlatmaya başladı. Kaptan Olav Larsen, 19. yüzyılın başlarında yaşamış bir Norveç denizcisiydi. Ticaret gemisi kullanıyordu. Avrupa, Afrika, Asya. Her yere gidiyordu. Zengin bir adamdı. Ama 1842 yılında bir seyahat yaptı Karadeniz'e. Rus İmparatorluğu ile ticaret için. O seyahatten geri dönmedi. Ne oldu ona? Bilmiyoruz. Gemisi Trabzon yakınlarında kayboldu. Fırtına, korsan, kaza. Birçok teori var. Ama cesedi hiç bulunmadı. Gemisi de bulunamadı. Ailem yıllarca aradı. Ama hiçbir iz çıkmadı. Peki bu harita ne? Bu harita, Kaptan Larsen'in kişisel günlüğünde bulundu. Günlük Norveç'te, ailede kalmış. Ben geçen yıl müzeye bağışladım. Araştırmacılar inceledi. Ve bu haritayı buldular. Gizli bir sayfaydaydı. Katlayıp saklamış. Ve ne olduğunu düşünüyorsunuz? Erik gözlerimin içine baktı. Hazine olduğunu düşünüyorum. Kaptan Larsen çok zengin bir adamdı. Altını, mücevherleri, değerli eşyaları vardı. Son seyahatinde hepsini yanına almıştı. Belki bir yere sakladı. Belki burada, Trabzon'da. İlginçti. Peki benden ne bekliyorsunuz? Yardım. Bu bölgeyi siz biliyorsunuz. Yerel dili biliyorsunuz. Tarih bilginiz var, beraber arayabiliriz. Eğer bulursak, yarı yarıya bölüşürüz. Düşündüm. Heyecan verici bir teklif. Ama şüpheler de vardı. Başka kimse biliyor mu bunu? Hayır. Sadece müze yönetimi. Ama onlar izin verdiler bana. Kişisel araştırma diye. Tamam, dedim. Yardım edeyim. Ama önce bu haritayı detaylı incelemeliyiz. Haritayı masaya yaydık. Büyüteçle inceledim. İşaret Trabzon'dan yaklaşık 30 kilometre doğuda, sahil kenarında bir yerdeydi. Bugünkü ismiyle, Araklı civarı. Burası eskiden ne vardı, diye sordu Erik. Küçük bir köy olmalı. Balıkçılar yaşardı. Belki bir liman da vardı. Ama 1842. Çok eskiden. Gidebilir miyiz oraya? Elbette. Yarın gideriz. O gece evde araştırma yaptım. Eski kayıtları taradım. Osmanlı arşivlerinde Araklı bölgesi için kayıt aradım. 1842 yılına ait bir belge buldum. Trabzon vilayeti, Araklı kazası 1842 sonbahar. Olay, yabancı gemi, fırtınada battı. Mürettebat kayıp. Yerel halk enkaz topladı. Valiye rapor verildi. İşte, gemisi gerçekten batmıştı. Ama hazine nerede? Ertesi sabah Erik'le buluştuk. Arabama bindik, Araklı'ya doğru yola çıktık. Yol sahil boyuncaydı, manzara güzeldi. Erik pencereden dışarı bakıyordu. Burası çok güzel, dedi. Norveç'e benziyor. Dağlar, deniz, yeşillik. Evet, Karadeniz öyle. Kuzey Avrupa'ya benzer. Araklı'ya vardığımızda öğlen olmuştu. Küçük bir ilçeydi. Sahilde birkaç balıkçı teknesi, birkaç kafe. Yaşlı bir balıkçıya sorduk. Amca, bu civarda eski bir batık gemi hikayesi biliyor musunuz? Yaşlı adam düşündü. Batık gemi mi?
Çok var burada. Karadeniz tehlikeli. Her yıl gemiler batar. 1800'lerde batmış bir gemi. Yabancı gemi. Belki Avrupalı. Dedem anlatırdı. Frenk gemisi batmış, derdi. Altınlar denizde kalmış. Ama çocuk masalı sanırdım. Nerede batmış? Doğuda. Şu kayalıkların olduğu yer. Bizim dilimizde, Karaburun, deriz oraya. Karaburun'a gittik. Gerçekten kayalık bir yerdi. Dalgalar şiddetliydi. Tehlikeli görünüyordu. Buraya gemi yanaşmaz, dedim. Çok riskli. Ama fırtınada sürüklenmiş olabilir, dedi Erik. Kontrol edememiştir. Sahilde yürüdük. Taşların arasında bir şeyler aradık. Erik metal dedektör çıkardı çantasından. Taramaya başladı. Bip, bip, bip. Bir şey var, dedi heyecanla. Kazımaya başladık. Toprağın altından eski bir metal parça çıktı. Paslıydı, bozulmuştu. Ama belli oluyordu gemi parçasıydı. Çivi, demir, tahta. Bu onun gemisinden olabilir, dedi Erik. Devam ettik. Daha fazla parça bulduk. Eski bir dümen, bir halat parçası, bir şişe. Ve bir şey daha, metal bir kutu. Küçük, ağır. Açtık. İçinde sikke vardı. Eski altın sikke. Üzerinde Rus çarının portresi. Bu 1840'ların Rus parası, dedim. Değerli. Erik de heyecanlandı. Demek gemi gerçekten burada batmış. Ve hazinesi. Denizde olabilir. Ya da daha derinlerde gömülü. Dalgıç getirmemiz lazım. Sualtı araması yapmalıyız. Ama izin gerekir. Kültür Bakanlığından, sahil güvenlikten. Ne kadar sürer? Haftalar, belki aylar. Erik düşündü. O kadar bekleyemem. Sadece 2 haftalık vizem var. O zaman gayri resmi aramaya devam ederiz. Ama dikkatli olmalıyız. Yasalara uymalıyız. Köye döndük. Yerel bir dalış kulübü bulduk. Sahibi Murat'tı. Genç, enerjik bir adam. Karaburun'da dalış mı, dedi. Tehlikeli orası. Akıntılar çok güçlü. Ve çok kayalık. Ama yapabilir misin, diye sordu Erik. Yapabilirim. Ama pahalı olur. Ve sorumluluğu ben almam. Ne kadar? Murat bir fiyat söyledi. Erik kabul etti. Ertesi gün erken saatte tekneyle açıldık. Murat, ben, Erik, bir de Murat'ın asistanı Ahmet. Karaburun'a yaklaştık. İşte burası, dedim. Sahildeki noktanın deniz tarafı. Murat hazırlık yaptı. Tüp, maske, palet. Derinlik 20 ila 30 metre arası, dedi. Görüş mesafesi iyi bugün. Şanslıyız. Suya daldı. Biz yukarıda bekledik. 10 dakika, 20 dakika, yarım saat. Sonunda çıktı. Elinde bir şey vardı. Tahta bir sandık. Küçük, ama sağlam. Bunu buldum. Kayaların arasındaydı. Sandığı tekneye çıkardık. Kilitliydi ama kilit paslanmıştı. Kırdık. Açtık. İçinde, mücevherler vardı. Altın bilezik, gümüş kolye, değerli taşlar. Ve bir günlük. Deri kaplı, eski. Erik aldı günlüğü. Açtı. Norveççe yazılar vardı. Okudu. 10 Ekim 1842, Karadeniz. Fırtına yaklaşıyor. Gemi kontrol edilemiyor. Mürettebat korkmuş. Geminin batacağından endişeliyim. Değerli eşyalarımı 3 sandığa böldüm. Birini buraya, sahile gömeceğim. Diğer ikisini gemide saklamak zorunda kalacağım. Eğer hayatta kalırsam, döneceğim. Eğer ölürsem, Tanrı ailemle olsun. Sandık 1, sahilde, büyük kayanın altında. Sandık 2, geminin güvertesinde. Sandık 3, kaptanın kamerasında. Olav Larsen. 3 sandık, dedi Erik. Bu sadece bir tanesi. Diğer ikisi hala gemide. Geminin enkazını bulmalıyız, dedim. Murat tekrar daldı. Bu sefer daha derinlere gitti. 1 saat aradı. Sonunda döndü. Buldum. Gemi 35 metre derinlikte. Yarı gömülü kumda. Ama bozulmuş. Çok eski. Gidebilir misin içine? Tehlikeli. Ama deneyebilirim. İkinci dalış daha uzun sürdü. Murat geminin içine girdi. Kabinleri aradı. Ve bir şey buldu. Başka bir sandık. Ama bu sefer daha büyük. Çıkardığında ağırdı. Tekneye zor aldık. Açtık. İçinde, altın vardı. Sikke, külçe, mücevher. Çok değerli. Bu bir servet, dedi Ahmet. Erik gülüyordu. Buldum. Atamın hainesini buldum. Bir tane daha var, dedim. 3. sandık. Kaptanın kamerasında. Onu da bulacağız. Ama o gün deniz bozulmaya başladı. Dalgalar büyüdü. Murat dedi, bugün yeter. Yarın devam ederiz. Sahile döndük. Bulduklarımızı Murat'ın kulüp binasına taşıdık. Güvenli bir yere koyduk. O gece otelde Erik benimle konuştu. Deniz, sen iyi bir arkadaşsın. Sana güveniyorum.
Ama bir sorun var. Ne? Bu hazine, yasal olarak bize ait değil. Türk yasalarına göre, denizde bulunan tarihi eşyalar devlete aittir. Evet, haklısın. Ama ben bu araştırmaya çok para harcadım. Ailem yıllarca bekledi. Şimdi bulduk ve teslim mi edeceğiz? Düşündüm. Erik, ben antikacıyım. Yasaları biliyorum. Eğer bunu gizli tutarsak, yakalanırsak, hapis yatarız. Hem de uzun süre. Ama kimse bilmiyor. Sadece biz dördümüz. Murat ve Ahmet'e para veririz, susarlar. Murat dürüst bir adam. Para için yasaları çiğnemez. Herkesin bir fiyatı vardır. Rahatsız oldum. Erik, bu yanlış. Hazineyi bulduk, bu harika. Ama doğru yolu izlemeliyiz. Bakanlığa bildireceğiz, resmi kazı yapacağız. Belki sana ödül verirler, belki müzeye bağış karşılığı bir şeyler alırsın. Ama çalmayacağız. Erik sinirlenmeye başladı. Sen beni anlamamıyorsun. Bu benim ailem için çok önemli. Atamın hatırası. Anlıyorum. Ama yanlış yapmayacağım. Yarın sabah müze müdürlüğüne haber vereceğim. Erik ayağa kalktı. Eğer yaparsan, pişman olursun. Tehdit mi bu? Hayır. Sadece uyarı. Odadan çıktı. İçim rahat değildi. Ama doğru olanı yapmalıydım. Ertesi sabah erken kalktım. Müze müdürlüğünü aramak için telefon ettim. Ama, Erik yoktu otelde. Bavulu da yoktu. Resepsiyona sordum, Erik Bey çıktı mı? Evet, sabah erken. Telaşlıydı. Acil işim var, dedi. Kötü bir his geldi. Hemen Murat'ı aradım. Murat, kulüpteki sandıklar güvende mi? Bilmiyorum, daha gitmedim. Neden? Hemen git. Kontrol et. Yarım saat sonra Murat aradı. Sesi kızgındı. Deniz, sandıklar kayıp. Birisi kırmış kilidi, almış. Erik, dedim. Erik çaldı. Hemen polise haber verdim. Durum anlattım. Polis harekete geçti. Erik'i aradılar. Ama bulamadılar. Sonra bir haber geldi. Trabzon havalimanından, Norveç uyruklu bir yolcu, büyük bavullarla check-in yapmaya çalıştı. X-ray'de metal çıktı. Güvenlik durdurdu. Koştum havaalanına. Polis de geldi. Erik oradaydı, kelepçeliydi. Bavulları açılmıştı. İçinde sandıklar vardı. Erik beni görünce bağırdı, ihanet ettin. Arkadaş olduğunu sanıyordum. Ben sana doğru yolu söyledim, dedim. Sen dinlemedin. Polis Erik'i götürdü. Sandıklar müsaade edildi. Müze müdürlüğü teslim aldı. Erik tutuklandı. Mahkemeye çıktı. Suçlandı, tarihi eser kaçakçılığı. Ceza, 3 yıl hapis veya sınır dışı. Erik sınır dışı edilmeyi seçti. Ama önce mahkemede konuştu. Sizin kanunlarınız adaletsiz. O hazine benim atamın, benim ailem için. Siz ne hakkınızla alıyorsunuz? Hakim cevap verdi, bu eserler Türkiye topraklarında bulundu. Türk yasalarına tabidir. Eğer atanız Türk topraklarında öldüyse, mirası da burada kalır. Siz hakkınızı yasal yollarla talep edebilirsiniz. Ama çalamazsınız. Erik sustu. Yargılandı. Cezası verildi. Norveç'e gönderildi. Ben de üzüldüm. Aslında Erik'i anlıyordum. Ama yanlış yapmıştı. 6 ay sonra, müze müdürlüğü beni çağırdı. Deniz Bey, hazinenin bulunmasında büyük katkınız oldu. Teşekkür ediyoruz. Ve size bir ödül vermek istiyoruz. Ödül, beklemiyordum. Ayrıca, Norveç hükümeti resmi bir talep yaptı. Kaptan Larsen'in kişisel eşyalarının, günlük, madalyalar, aile fotoğrafları, Norveç'e iade edilmesini istiyorlar. Biz de kabul ettik. Devletler arası işbirliği kapsamında. Peki hazine? Hazine Türkiye'de kalacak. Trabzon Müzesi'nde sergilenecek. Kaptan Larsen'in hazinesi, adıyla. Erik Johansen'in araştırmasına da teşekkür plaketi koyacağız. Güzel bir çözüm. Adalet ve saygı. Birkaç hafta sonra bir mektup geldi. Norveç'ten, Erik'ten. Sevgili Deniz, sana kızgınım hala. Ama aynı zamanda anlıyorum seni. Sen doğru olanı yaptın. Ben yanlış yaptım. Hapisten çıktım. Norveç'te kısa bir ceza aldım, şartlı tahliye. Şimdi Oslo'dayım. Müzedeki işime geri döndüm. Türkiye hükümeti atamın kişisel eşyalarını geri gönderdi. Çok teşekkür ederim. Aileme verdim. Çok mutlu oldular. Sonunda atalarına veda edebildiler. Sen iyi bir insansın, Deniz. Dürüst, adil. Böyle insanlar nadir. Özür dilerim sana kızgın olduğum için. Belki bir gün tekrar görüşürüz. Daha iyi şartlar altında. Dostun, Erik. Mektubu okudum. Gülümsedim. İyi bitmişti sonuçta. Ama bir şey daha vardı. Üçüncü sandık. Kaptanın kamerasındaki. O hiç bulunmamıştı.
Murat'a sordum, üçüncü sandığı hiç aramadık, değil mi? Hayır. Erik'in olayından sonra polis engelledi. Resmi kazı olacak, dediler. Ama henüz başlamadı. Başlatmalıyız. Belki hala orada. Müze müdürlüğüne başvurdum. İzin aldık. Resmi kazı başladı. Sualtı arkeologları geldi. Ekipman getirdiler. Ciddi bir operasyondu. Haftalarca sürdü. Geminin her santimetresini taradılar. Kaptanın kamerasını buldular. İçini açtılar. Ve, oradaydı. Üçüncü sandık. Çıkardılar. Açtıldı. İçinde, belgeler vardı. Mektuplar, haritalar, sözleşmeler. Ve bir mektup. Kaptan Larsen'den ailesine. Sevgili karım Ingrid, eğer bu mektubu okuyorsan, ben öldüm demektir. Üzgünüm. Seni ve çocuklarımı çok sevdim. Bu sandıkta servetim var. Ama sadece maddi değil. Manevi de. Tüm hayatım boyunca topladığım anılar, deneyimler, bilgiler. Hepsi burada. Altınları al, satabilirsin. Ama bu belgeleri koru. Onlar çocuklarımıza, torunlarımıza mirastır. Onlara göster. Büyük babalarının kim olduğunu bilsinler. Her zaman seninle, Olav. Belgeleri taradılar. Norveç'e gönderdiler. Erik'in ailesine teslim edildi. Erik tekrar mektup yazdı. Deniz, bulamadığımız şey bulundu. Ve en değerlisi oymuş. Para değil, miras. Atamın sesi, ruhu. Çok teşekkür ederim. Sana ve Türk hükümetine. Gerçek hazine bu. Bir yıl sonra, Trabzon Müzesi açıldı. Kaptan Larsen'in hazinesi, sergisi büyük ilgi gördü. Turistler geldi, gazeteler yazdı. Ve bir gün Erik gene geldi. Ama bu sefer farklıydı. Gülümsüyordu. Rahattı. Merhaba Deniz. Merhaba Erik. Hoş geldin. Sarıldık. Gerçek bir kucaklaşma. Arkadaşça. Sergiyi gördün mü, diye sordum. Evet. Harika olmuş. Atamın adı burada yaşayacak. Bu benim için yeterli. Birlikte müzeyi gezdik. Vitrinlerde altınlar, mücevherler parlıyordu. Ama en değerli şey günlüktü. Kaptan Larsen'in el yazısı. Son sözleri. Biliyor musun, dedi Erik, ben bir şey öğrendim bu maceradan. Nedir? Hazine sadece altın ve gümüş değildir. Hazine, gerçektir. Tarih, adalet, dostluk. Bunlar da hazine. Belki daha değerli. Güzel söyledin. Sen bana öğrettin. Teşekkür ederim. Dışarı çıktık. Trabzon'un sahilinde yürüdük. Deniz sakin, mavi. Bu şehri sevdim, dedi Erik. Belki gelecek yıl yine gelirim. Ama bu sefer turist olarak. Hazine avcısı değil. Güldüm. Her zaman hoş geldinsin. O gün ayrılırken elimi sıktı. Bir gün Norveç'e de gel. Oslo'yu göstereyim sana. Olur. Giderim. Ve gitti. 5 yıl sonra. Gerçekten gittim Norveç'e. Erik'i ziyaret ettim. Oslo Denizcilik Müzesi'nde özel bir sergi vardı, Kaptan Larsen ve Karadeniz macerası. Erik rehberlik yaptı bana. İşte burada. Atamın belgeleri, mektupları, haritaları. Türkiye'den gelen eşyalar. Hepsi burada. Çok güzel olmuş. Türk Müzesi ile ortaklaşa yaptık. İşbirliği, dostluk. Gelecek yıl Trabzon Müzesi de benzer bir sergi açacak Oslo'da. Karşılıklı kültür değişimi. Harika. Serginin sonunda bir fotoğraf vardı. Erik ve ben, Trabzon sahilinde. Altında yazıyordu, hazineyi birlikte bulan iki dost, Erik Johansen, Norveç ve Deniz Kara, Türkiye. Gözlerim doldu. Bu çok anlamlı. Evet, çünkü gerçek hazine sendin, Deniz. Dürüstlüğün, dostluğun. Beni doğru yola getirdin. Yoksa hala hapishanede çürüyordum. Sen de bana bir şey öğrettin. Neymiş o? Geçmiş önemlidir. Atalarımızın hikayeleri önemlidir. Ama geleceğimiz daha önemli. Ve geleceği doğru insanlarla, doğru değerlerle inşa etmeliyiz. Erik başını salladı. Haklısın. O akşam birlikte yemek yedik. Norveç'in geleneksel balık yemeği. Erik'in ailesi de katıldı. Annesi, kardeşi, yeğenleri. Annesine Kaptan Larsen'in hikayesini anlattım. Nasıl cesurca denizlere açıldığını, nasıl fırtınaya yakalandığını, nasıl son nefesine kadar savaştığını. Annesi ağladı. Teşekkür ederim. Atamızı sonunda huzura kavuşturdunuz. Artık ruhu rahat. Bizim için de rahat, dedim. Doğru olanı yaptık. Bugün. Hala Trabzon'dayım. Hala antikacıyım. Ama artık daha biliniyorum. Kaptan Larsen'in hazinesini bulan adam, olarak. Turistler geliyor dükkanıma, hikayeyi soruyor. Anlatıyorum. Her seferinde aynı heyecanla. Ve her yıl Erik geliyor. Bazen ailesiyle, bazen yalnız.
Bazen sadece bir hafta sonu. Ama geliyor. Birlikte Karaburun'a gidiyoruz. Denize bakıyoruz. İşte orada, 35 metre derinlikte, atamın gemisi yatıyor, diyor. Huzur içinde. Evet, diyorum. Ve senin sayende hikayesi anlatılıyor. Unutulmuyor. Hayır, senin sayende. Sen olmasaydın, ben hırsız olarak ölecektim. Şimdi tarihçi olarak yaşıyorum. Gülüyoruz. Deniz dalgalanıyor. Martılar uçuyor. Güneş batıyor. Norveçli kaptanın hazinesi bulundu. Ama asıl hazine ne? Altın mı? Mücevher mi? Hayır. Asıl hazine dostluk, dürüstlük, adalet ve belki de en önemlisi, geçmişi onurlandırıp, geleceği birlikte inşa etmek. İşte gerçek hazine bu.